Tony Bey, bizi evinize, hatta müze evinizde misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin en önemli sanat koleksiyonerlerinden birisiniz. İlk olarak oryantalist eserler koleksiyonu ile başladığınızı biliyoruz. Sonrasını sizden dinleyelim. Koleksiyonunuz fotoğrafa ve oradan da nü fotoğraflara nasıl evrildi? Her şeyden evvel evime geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizi ağırlamaktan çok memnunum, çok mutluyum. Dediğiniz gibi ben oryantalist fotoğrafla başladığım koleksiyon zaman içinde 2003-2004 senesinden itibaren fotoğraf koleksiyonuna dönüştü. Ondan evvel ben oryantalist tablolarımı sattım. İyi ki de satmışım diye düşünüyorum şimdi. Ve fotoğraf alımına başladım. Fotoğrafta 2010-11 yıllarında bazı özel sebeplerden bütün fotoğrafçı, yani genel bir fotoğraf koleksiyonundan sadece siyah beyaz, nü ve kadın fotoğrafına döndüm. Zaman içinde de çok vintage fotoğrafa kaydım. Onu da konuşmamızın bir kısmında size sebeplerini, o beni etkileyen fotoğrafları gösterirken onu size anlatırım. Peki niye kadın ve nü fotoğraflara evrildi koleksiyon? Cevabı çok basit. Kadınları sevdiğim için. Bir. İkincisi estetik benim için çok çok mühim. Peki koleksiyonunuzda şu an kaç adet eser var? Hiç bilmiyorum. Hiç haberim yok. Ama şimdi şurada Envanter tutmuyor musunuz? tutuyorum ama yani öyle sayısal bir envanterim yok. Depoda çok işim var. Eski koleksiyonumdan, yani genel fotoğrafları hepsi orada. Orada da çok enteresan fotoğraflarım var. Şu anda şimdi benim fotoğraflarımın büyük kısmı boy olarak nispeten görebildiğiniz gibi ufak oldukları için ve evin içinde duvarda aşağı yukarı 100 tane iş olduğunu Tahmin ediyorsunuz. düşünüyorum. Ama bir ara sayar size sayısını söylerim istiyorsanız. Peki, yok şart değil, sadece Evet. merak ettik. Fotoğrafın bir medyum olarak, bir sanat eseri olarak sizi cezbeden tarafı nedir? Niye fotoğraf koleksiyonerliği? Oryantalist tablolardan sonra tablolara en çok benzeyen medyumun fotoğraf olduğunu düşündüm. Zaten güzel sanatların biraz tarihçesine bakarsanız fotoğraf pentürü inanılmaz bir şekilde etkiledi. Yani şöyle söyleyeyim. Eskiden bütün fotoğraflar çok portreler vardı, insanlar vardı, dini konular vardı. Ama her şey fotoğraf gibi resmedilirdi. 1855'ten sonra fotoğraf icat edildi. Yani fotoğraf çekme teknikleri icat edildikten sonra yahut keşfedildikten sonra dikkatinizi çekti mi çekmedi mi bilmiyorum. Resim de fotoğrafın ona çok büyük rekabet yapacağını hissedip çağdaşlaşmaya başladı. Ve fotoğrafın ve resmin tarihçesine bakarsanız empresyonistler tam o zamanlarda çıktılar. Yani bizim bildiğimiz klasik anlamdaki resim bir evrime, bir değişime uğramalıydı. Ve bunu empresyonistlerle başladılar. Ondan sonra bildiğiniz gibi kübizmden başlayarak postmodern resimlerde bunun yansımasını birebir gördük. Peki siz kendi koleksiyonunuzu bir akım ya da dönem içinde değerlendirir misiniz? Hayır. Değil Hayır. mi? Yani Farklı bir kere dönemlerden. gittikçe daha çok eski fotoğrafa ve vintage almaya başlıyorum. Dediğim gibi size biraz sonra
Yani onun sebeplerini anlatacağım. Ve gelelim dijital fotoğrafa ve cep telefonlarına. Herkes birazcık fotoğrafçı oldu. Dijital fotoğraf icat oldu, mertlik bozuldu diyebilir miyiz? Dijital fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz geleneksel yöntemlerle çekilmiş fotoğrafı mı tercih ediyorsunuz yoksa dijital eseri çaldınız mı? Tabii ki dijital eser aldım. Ama yanılmıyorsam, yani bu koleksiyonumda dijital eser zannetmiyorum. Belki bir iki tane vardır ama yani benim fotoğraf bir kere, dediğim gibi ben çok vintage fotoğraf aldığım için aşağı yukarı hepsi karanlık oda da basılmış fotoğraflardır. Tabii ki var birkaç tane. Şimdi baktığım zaman mesela görüyorum ama yoksa ben klasik şekilde Geleneksel. basılmış geleneksel baskı sistemine inanıyorum ve mucizeler yaratabiliyorsunuz karanlık odada. Benim sorunum dijital fotoğrafla değil. Fotoğrafta gösterilenin ve nasıl gösterildiği hakkında. Yurt dışında yaşayan fotoğraf koleksiyonerleriyle hiç tanıştınız mı ya da takip ettiğiniz koleksiyonlar var mı? Tabii var. Mesela bu dünyanın en büyük fotoğraf koleksiyonerlerinden biri Elton John'dur. Elton John müthiş bir 8.000 parçaya yakın bir koleksiyonu var ve o da çağdaş sanattan fazla vintage fotoğraf alıyor. Bir müzayede yaptı bile. Ve inanılmaz fiyatlara satıldı. Bir ikinci, üçüncü müzayede daha olacak diye biliyorum. Şu anda zaten yanılmıyorsam V&A'de sergisi var. Sene sonuna kadar da. Victoria and Albert. Evet. Ve sene sonuna kadar da sürecek. Siz alımlarınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz, fotoğraf alımlarını? Her şekilde. Pardon. Her şekilde, yani her şekilde dediğiniz zaman Müzayede. Canlı fotoğrafçıların atölyelerine giderek, ölmüş fotoğraflarının estate'lerine giderek, eşleri, çocuklarını tanıyarak, yani birçok estate sahibini tanıyorum. Müzayedelerden alıyorum. Galerilerden alıyorum. Şimdi dünyada 8-10 tane düzgün fotoğraf galerisi var. Hepsini tanıyorum ve hepsi de beni tanıyor. Dolayısıyla benim ilgi alanıma giren işlerde her zaman bir haberim oluyor ne olduğunda. Size de mutlaka ön bilgi geliyor. Başta çok araştırdım ama şimdi bazı şeyler oturdu. Hala araştırıyorum. Ama bazı şeyler oturdu. Yani bu koleksiyonun içinde bana ben aramadan bana gelen bilgiler var. Türkiye'de var mı fotoğraf koleksiyoneri sizden başka? Hayır, onun için tekim. En büyük benim, en iyi benim, çünkü tekim. Süper. Yok, aslında doğru değil. Birkaç kişi daha var. Mesela var, Nejat Türkmen var. Onun mesela tutkusu söyleyin adını, Che Guevara fotoğrafları toplar. Az bilinir fakat tabii ki 3-4 tane var. Yani çok tanınmış olmasa bile 3-4 tane var. Ben belki biraz daha medyatik olduğum için daha fazla biliniyorum. Sanırım Ömer Koç'un eski İstanbul fotoğrafları koleksiyonu. Ömer Koç'un her şeyde en büyük koleksiyonu var. Dünyanın en mühim kitap, Osmanlı İmparatorluğu İstanbul üstüne kitap koleksiyonu var. Bilmiyorum, Arter'deki son sergisini gezdiğinizi tabii ki gezmişsinizdir. Yani inanılmaz kültürlü ve muhteşem bir insandır. Koleksiyonun en son kattığınız eseri sormak isterim ve tabii ki bu eseri tercih nedenlerinizi de öğrenmek isterim. Koleksiyonuma en son kattığım eser
daha burada değil, birkaç ay evvel Sotheby's'in bir müzayedesinden aldım. Çok müthiş bir fotoğrafçı olan Irving Penn'in bir eserini aldı. Bu aldığım eser çok enteresan bir eser. Çünkü Irving Penn 1950'lerde bir seri yine çıplak kadın fotoğrafı çekti ve bu kadınlar şişmandı. Bayağı iriydiler ve bunun sergisini yapmaya çalıştı, yapamadı. Ne galeriler, ne müzeler, çok tanınmış, çok konfirme bir fotoğraf sanatçısı olmasına rağmen istemediler. Ama adam yine yaptı. Bazı galeriler, bazı avantgard, o zamanın avantgardist galerileri onu yaptılar. Onun bu işlerinden bir tane aldım. Yakında getireceğim ama şu anda burada değil. Merak ettik. Neyse, şu koleksiyonunuza şans getirsin. Teşekkür ederim. Fotoğraf sanatı tarihi açısından baktığımızda sizin koleksiyonunuzun en önemli eserleri hangileridir? Bu hiç cevap veremediğim bir soru. Çünkü hepsini tek tek seviyorum, hepsini tek tek beğeniyorum. Şöyle cevap vereyim size. Eğer az beğendiğim iş yok, yoksa almazdım. Duvarımda olan her işi seviyorum, her işi beğeniyorum. Her işin maddi değeri haricinde benim için ufak ya büyük bir hatırası ve bir değeri var. Siz hiç fotoğraf çektiniz Hayır, mi? insanların bana ne güzel fotoğraf çekiyorsunuz gibi bir yalan söylememeleri için. Ya tabii ki fotoğraf çekiyorum ama nedir? Seyahat ederken hatıra fotoğrafları, ama yani duvarıma asılmaya değer bir fotoğraf çekmedim, çekmeye çalışmadım ve herhalde yapmayacağım. Peki. Türkiye'de fotoğraf deyince akla hala Ara Güler isminin gelmesi bir eksiklik midir? Öyle tahmin ediyorum. Yani çünkü Ara Güler çok mühim bir fotoğrafçı, çok müthiş bir fotoğrafçı. Bir daha geri gelmeyecek kareleri ölümsüzleştirmiş bir fotoğraf sanatçısıdır. Ama yani fotoğraf sadece yer, mekan fotoğrafı değil. Ara Güler müthiş bir adamdı. Kendi zamanında yeri doldurulmaz bir insandı, ama yani başka fotoğraflar, başka fotoğrafçılar da var gayet tabii ki. İşte herhalde bu eğitimle alakalı değil mi? Bu fotoğraf sanatının biraz daha koleksiyonlara az girmesinin sebebi? Tabii. Ama yani çok müthiş fotoğraf sanatçıları da var bizim memlekette. Peki Türkiye'de fotoğraf koleksiyonerliğinin hala tam olarak gelişmemesini nelere bağlıyorsunuz? Eğitim dışında. Şöyle söyleyeyim, ben fotoğraf almaya başladığımda birçok insan sen delisin demişti. Bu fotoğraftan 10 tane basıldı diye sana bir kağıt veriyorlar. Sen de buna inanmıyorsun. 1000 tane bassa, 10.000 tane bassa nereden bileceksin? Diyorlardı. Bu kesinlikle onların kafa yapısına uygun olmayan bir şeydi. Çünkü bir tablo aldığınızda bir tane yapılıyor. İkincisi benzer olabiliyor ama tamamıyla aynısı olmasına imkan yok. Gerçi çağdaş sanatta bir suraj alırsanız hepsini siyah yapabilirsiniz. Suraj eminim ki birbirlerine çok benzeyen resimler yapmıştır. Ama yani sonuçta koleksiyonerin bu yalnız bende olsun tutkusu var. Bir kere bende o tutku yok. Yani bu fotoğrafın başkasında da olma fikri beni kesinlikle rahatsız etmiyor.
Edisyonlu işi alma, koleksiyonerliği problemi var Türkiye'de. Tabii. Baskı eserlerde de aynı problem Tabii. var. Daha az koleksiyonu yapılıyor. Tabii. Ki bizde çok az edisyon yapılıyor. Yurt dışında binlerce Yok, edisyon. burada da çok yüksek edisyonlu şeyler yapıyorlar. Bazı insanlar bazen bunu anlamaya başlıyorlar ve yani daha düşük, benim için 7 edisyondan daha fazla bir iş yapmak yanlış. Ama ondan çok fazla yapılan var. Var. Onların tercihi. Evet. Yurt dışında birçok sanat ve fotoğraf etkinliğini çok yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Sizin için olmazsa olmaz kaçırmadığınız etkinlikler hangileri? Gelecek haftaki Paris Foto. Oh. Salı günü gidiyorum da 5 gün dünyanın en büyük fotoğraf fuarında bir müthiş bir şölen yaşayacağım. Fuarlarda tabii fotoğrafçılarla da tanışma şansınız oluyordur. Yani çok fotoğrafçı tanıyorum. Bütün galerileri, fotoğrafla ilgili bütün galerileri tanıyorum. Bunun için ben o işin o sosyal tarafını da çok seviyorum ve çok keyif alıyorum. Peki son olarak şu soruyu sormak isterim. Koleksiyonunuza kattığınız ünlü bir fotoğraf sanatçısıyla şahsen tanışma şansınız oldu mu? Olduysa bir fotoğraf sanatçısıyla tanışmak sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. Tabii ki oldu. Ama ben bütün fotoğrafçılarımın büyük kısmı hepsi ölmüş. Eski yani burada 140 senelik, 130-140 senelik fotoğraflar var. Takdir edersiniz ki onlar çoktan öldü ama yani var. Tanıdığım fotoğraf sanatçıları da, tanımış olduğum fotoğraf sanatçıları, rastlamış olduğum sanatçılar da var. Gerek Türk, gerek yabancı. Peki hangi müzeleri gezmelerini tavsiye edersiniz fotoğraf tutkunlarına? Birçok müzenin fotoğraf koleksiyonları çok mühim. Yani Guggenheim'de çok müthiş fotoğraflar var. İngiltere'deki National Portrait'te müthiş şeyler var. Tate'te var. Yani çok müze zaman zaman fotoğraf sergili koleksiyonlarını öyle veya böyle sergiliyorlar. Onları takip etmek lazım ama ille fotoğraf peşinde koşmamak lazım. Yani müze gezmek de müthiş bir keyif ve ufkunuzu başka türlü açan bir olay diye düşünüyorum. Ya mesela gelecek hafta bir hafta kalacağım. En aşağı 4 tane müze gezeceğim. Büyük kısmı da eskiden gezmiş olduğum yeni sergileri olan ama müzeyi gördüğüm ama son sergisini görmediğim, ya gördüğüm de mesela Pompidou'ya 1,5 ay evvel gittim. Tekrar gideceğim. Zaten sene sonunda kapanıyor. 5 sene bir renovasyon devresi yaşayacak. Yani onu özleyeceğim onun için. Tekrar bir daha gideceğim. Tony Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Umarım siz de keyif aldınız. Kesinlikle. Ben çok keyif aldım. Aynı şekilde. Ben foto koleksiyonumda biraz sonra da görebileceğiniz gibi temalara yani serileri hoşlanan ve o yönde araştırmalar yapan bir insanım. Mesela buradaki 2, 3, 6 tane fotoğraf, 5 tane değil. Modeli aynı. Bu 1980'li senelerde dünya bodybuilding şampiyonu olan, zaten kadının vücudunun güzelliğini göreceksiniz fotoğraflarda. Bodybuilding şampiyonu olan Lisa Lyon diye bir kadının fotoğrafları. Bunu ilk olarak Robert Mapplethorpe'un
çok mühim bir sanatçısıdır. Mapplethorpe müthiş bir sanatçıydı bence. Ve Andy Warhol'la yakın olarak sanat dünyasına çok başarılı bir giriş yaptı. Ama maalesef 36-37 yaşındaydı, tam olarak hatırlayamayacağım. AIDS'ten öldü. Siyah beyaza biraz renk katmayı düşündüm. Ve kırmızı da benim en sevdiğim renklerden biridir. Yani sanat dünyasında olan herkesin de aşağı yukarı bildiği gibi ben kırmızı mendille, kırmızı atkıyla ve kırmızı gözlüklerle gezerim. Yani bu ve salonumda da bu bazı kırmızıları yansıtmak istedim. Mesela bu Şahin Kaygun'un belki az bilinen ama çok müthiş olan bir resmidir. Orada aşağıda Burcu Aksoy'un benim çok beğendiğim bir sanatçıdır. Fotoğrafları yer alıyor. Ben her zaman Burcu'yu takip ettim ve onun işlerini aldım. Bu Seçil diye genç, yani genç dediğim yine gençtir tabii. Benden genç. O da çok zor değil belki. Yeni aldığım bir işidir. Bu Gülnur Özsoy'un Kalbi burada duruyor ve birkaç tane eski vintage koltuk, kırmızı koltukla kırmızıyı tamamladım. Orada müthiş Ormond Giglin'in dudakları var. O da çok güzeldi. Birkaç dudak bulursam yine alacağımı düşünüyorum. Burada birkaç tane desen var. Bu desenler içinde Nev'den Deniz Artun bana çok yardımcı olmuştur. Ankara Nev'den. Benim çok yakınım ve çok beğendiğim, çok sevdiğim bir insandır. Zaten dün akşam burada yemekteydi. Şimdi mesela bu Burhan Doğançay'ın bir desenidir. Bu Nejat Devrim'in işidir. Bu da çok az tanınmış bir işidir. Ama buldum ve sonuçta Deniz Artun verdi. Bunlar da hepsi değişik sanatçıların bu işlerimi. En eski iş budur. Bu 1935-36 senelerinden kalma çok ufak bir kontak sheet'tir. Bana niye bu dalda yaprak yahut çiçek yok dediler. Yani kuru bir dal gibi gözükmesine rağmen bir güzel insan poposu sonuçta. Fotoğrafları aldığınız zaman bazı fotoğraflarda bir dejavu hissi yaşıyorsunuz. Bu 1954 senesinde ölen, bir trafik kazasında ölen İsviçreli Werner Bischoff diye bir sanatçının işi ve bu bir kadın sırtı ve vasistas gibi bir şeyle böyle gölgelendirmiş. Bu da benim eski fotoğraflara, vintage fotoğraflara daha fazla ilgi duymama sebep olan fotoğraftır. Isabel Munoz diye bir İspanyol sanatçının işidir ve kadını tanıdım, müthiş tatlı bir kadın. Dünyayı gezmiş, müthiş fotoğraflar çekmiş bir kadın. Bu Küba'da çektiği bir kadın poposu. Çok enteresan. İçeri girdiğinizde ilk gördüğünüz şeydir bu evi. Ve yani karşılama olarak hoş bir karşılama olduğunu düşünüyorum. Bu da herhalde bildiğiniz Şahin Kaygun'un bir fotoğrafı. Çok sevdiğim bir fotoğraftır bu da. Koleksiyonumu tamamlarken, yani ilerlerken bir şeyin farkına vardım. Hiç zenci kadın fotoğrafı yok. Ve biliyorsunuz ki zenci popoları müthiş
güzel ve seksi olurlar. Ondan sonra ilk aldığım zenci fotoğrafı, bu da yine Isabel Munoz'un bir fotoğrafıdır. O da bütün o dövmeler belli bir sebebi olan hastalıklara karşı, yani immün sistemi geliştirmek için vücuda yapılan özel kıvrımlardır. Ondan sonra birkaç tane daha aldım. Bu şuradan şunu görüyorsanız, bu Herbert Ritz diye, o da çok genç yaştan AIDS'den ölmüş. Maalesef AIDS'den ölen çok sanatçı var. O da bir zenci kadın fotoğrafı.